Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birlikte bir papatya motif örüyoruz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Bu motif için her motifte 3 renk kullandım ama bu motifte sadece 2 renk kullandım. Çünkü önümüzdeki projelerden birisi bu tarz olacak. Renkleri bu olmayacak ama bir nasıl göreceğini, düşeceğini öngörmek istedik. Bir ayrı projemiz böyle olacak. Şimdi biz ama 3 renk kullanarak hazırlıyor olacağız. 2.75 milim tığ ile örüyorum. Sizler dilediğiniz numarayla elinize göre, ipinize göre ayarlayarak örebilirsiniz. Eğer benim gibi 4 mevsim koton ipleri kullanıyorsanız, eğer elinizde çok sıkıysa 3 milim tığ öneririm. Motifim aşağı yukarı 12 santim düşüyor diyebilirim. Şimdi sözünü ettiğim gibi 4 mevsim koton ipleri kullanıyor olacağım. Motifin birini de şöyle tekrardan göstereyim. İlk göbeğini örerek başlayacağız. Şimdi sıralamayı şu şekilde yapayım. Göbek, çiçeğin yaprakları ve arka plan diyelim. Göbek için seçtiğim rengimi alıyorum. Hemen ilmek çıkartıp sihirli halka içine 8 adet sık iğne çalışacağım. İlk sırada. Şimdi parmağıma bakın şu şekilde ipi doladım. Tığımı dolamış olduğum ipin içinden çıkarttıktan sonra ilmeğimi de çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya sabitlemiş oldum. Hemen bulunduğum noktaya batıp ilk sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 artık parmağımdan çıkartabilirim. Hatta halkamı da biraz daraltıyorum. 5 6 7 ve 8. Sonuncu sık iğnemi de ördüm. Sonrasında göbeği iyicene kapatıyorum. Eğer ortası bu şekilde kapalı olsun istiyorsanız iyicene çekmenizi tavsiye ederim. Eğer minik bir böyle boşluk bırakarak çalışmak istiyorsanız da bir miktar bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin nasıl düşmesini istediğinize bağlı diyebilirim. Ve şimdi son sık iğnemi de ördükten sonra burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve şu arkadan gelen ipi de tığımın üstüne alıyorum. Parmağımdan gelen ipi hem battığım noktadan hem de tığımdaki ilmekten çıkartıp kaydırarak bulunduğum noktaya geliyorum. Ve artık burada çalışmış olduğum her sık iğnenin içine ikili trabzan öreceğim. Burada 3 zincirle yükselebileceğiniz gibi benim kullanmış olduğum yalancı trabzanı da tercih edebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorum? İlmeğimi yükselttim. Tığımla parmağıma sıkıştırıp ipi tutuyorum ve tığımın üstüne alıyorum. Daha sonra bulunduğum noktaya batıp arkadan ipi çıkartıyorum ve çıkan ipin içinden ilk önce parmağımdan gelen ipi ve şunun da bakın şu artık tığımda şu şekilde duruyor ya, arkasından döndürerek çıkartıp yalancı trabzanımı örüyorum ve hemen aynı noktanın içine ikinci ikili trabzanımı da örüyorum ve sırasıyla bütün sık iğnelerin içine batıp ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Şurada atlamışım, çok özür dilerim. Yandakine, onun da içine batalım. Şimdi her seferinde ördüğüm ikili trabzanların ilkini normal örüp ikincisini örerken arkadan gelen ipi tığımın üstüne alacağım ve aynı noktaya batıp onunla birlikte örerek ipimi gizliyorum. 4 oldu. Şimdi hemen yanındakine battım. Bakın şimdi normal ördüm. Şimdi bunu örerken arkadaki ipi yine aldım. Yine birlikte örüyorum.
Tekrardan hemen yanındaki ne oldu sayımız? 2, 4, 6. Şimdi buraya bir taneyi ördüm. İkincisini örerken yine bu şekilde ipimin üstüne alıyorum. Her boşluğa bu şekilde örmeye devam edeceğim ve 16 tane ikili trabzanım olmuş olacak. Sonuncusunu birlikte yapalım istedim. Artık buraya gelene kadar arkadaki ipi de gizleyerek örmüş oldum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Şöyle güzelce içinden geçirdikten sonra sıkıştırıyorum. Ve ipimi keseceğim. Daha ince bir tığla bu ipi arkadan gizleyeceğim. Birlikte gizleyelim istedim ipi. Şu ipi hemen yandaki V'nin tepesindeki bana doğru bakan, arkasını çevirdiğimdeki V'den şöyle arkaya alıyorum. Daha sonra çok çekmeden ilmeğin içinden yine arka tarafa geçiriyorum ve buradaki alt ilmeklerin dibinden yedirerek, katına ayrıldı. Hiçbir şekilde kesmeden burada arkada yedire gizliyorum. Bakın şimdi buradaki şu ilmeklerin tığımı batırdım. İpi içinden çıkarttım. Aynı şekilde tekrardan buradan tığımı batırıyorum. Yine ilmeklerin içinden geçiriyorum. Şu şekilde örmüş oldum göbeğimizi. Şimdi göbeği tamamladıktan sonra sıra ikinci rengimizde. Bunun için de yaprakların rengiyle başlıyorum. Yani şu üçlü grupları örüyor olacağız. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum yeni rengimle. Tığın da üstüne ipimi aldım. Buradaki herhangi bir trabzanın tepesine batıyorum ve aynı noktanın içine şu ipi de şöyle öne alalım. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bunu bir kere daha tığımın üstüne alıp öreceğim. Arada 2 zincirim var. Burada bir tane trabzanı atlıyorum. Bir yanındakine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Aradaki 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yanındakine atlayıp onun yanındakine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan 2 zincir atla buraya 3 tane ikili trabzan. Sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Buraya geldiğimde hemen yine bakın bir taneyi atlayıp buraya üçüncüyü örerken sonuncu grubumu da tamamlamış olacağım. Ve 2, 4, 6, 8 tane üçlü grubum var. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve buradaki ilk trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Hemen yalancı trabzanımla yükseliyorum. İlk trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı da örüp dönüşte devam edeceğim. Çünkü şimdi artık ara renkleri, arka rengi de doldurmam, örmem gerekiyor. Yani şuradan söz ediyorum. Eş zamanlı ilerleyeceğiz. Bunu ördük. Sırada bu kısmı başlamam gerekiyor. Bunun için de seçmiş olduğum diğer rengi aldım. Onunla da ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımın üstüne ipimi alıp burada aralarda boşluklar bırakmıştık ya, bir tane atladığımız trabzanların birinin tepesine batıyorum. İlmeğimi içinden çıkarttıktan sonra buraya bir ikili trabzan örüyorum ama ilkini örüp ikincisini
öreceğim sıradaki şu ipi öne alalım. İkincisini örerken şu arkadaki 2 zinciri içinden tığımı geçirip ipimi de oradan çıkarttıktan sonra aynı zamanda da tığımın üstündeki ilmeklerin içinden de geçiriyorum. Daha sonra şunu tekrar arkaya alayım ve ipin üstüne atayım. 5 tane zincir çekeceğim. 5 zincir çekerken bu arkadan gelen ipi de çektiğim zincirimin içinde yürüterek gizliyorum. 3 4 bu da 5 zincirimi çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. Burada aradaki trabzanın tepesine batıyorum. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. İlk çıkışımı yapıp ikincisi için çıkmadan evvel şu boşluktan batıyorum. İlmeğimi çıkartıp tığımdaki ilmeklerin içinden de çıkarttıktan sonra 5 zincirimi daha çekiyorum. Yine burada arada kalan trabzanımın tepesine battım. İlmeğimi çıkarttım. Bir kere çıktım. İkinciyi çıkarken boşluğa battım. İlmeğimi çıkartıp tığımdaki ilmeklerin içinden de geçirdikten sonra 5 tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Şu kısmı da birlikte geçelim. Bakın hızlıca öreyim, artık anlaşılmıştır diye düşünüyorum çünkü. Şimdi buraya geldim. Bir çıktım. 2'yi çıkarken tığımdaki ilmeklerden çıkarttım. Şimdi bunu, şu 2 tane trabzanı örmüştüm ya, onu böyle öne yatırdım. 5 zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Bunu öne yatırmıştım. Tekrar bu boşluğa geldim. Önce yine bir kere çıktım. Buradaki boşluğa battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımın içindeki ilmeklerden de çıktım. Şimdi burası benim böyle dönüşte öreceğim ve üstte kaldı. Şu ipi de geri alalım. Tamam. 5 zincir. Boşluğa battım. Boşluktaki ilmeğe battım daha doğrusu. Yükseldim. Bir kere ördüm. İkinciyi örmeden evvel 2 zincirli alana bat. İlmeği çıkar. Sonuna kadar ilerleyelim. Sona geldiğimde de burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine geliyorum. Bir kaydırarak geldim. Şöyle ilmeğimi yükseltip bunu burada bekleteceğim. Ve burada kaldığım diğer rengimle devam ediyorum. Bir tane ikili trabzan yükselmiştim. Hemen üçüncünün üstüne bir tane daha örmüştüm. Şimdi üçüncünün üstüne bir tane daha örüyorum. Yani ortadaki trabzanın üstüne 2 kere batıp trabzan adetimi 4'e çıkartıyorum. Aradaki zincirim yine aynı 2. Geldim. Bakın şimdi ilkinin tepesine bir kere batıp örüyorum. İkili trabzan. Ortadakinin tepesine ise 2 kere batıp ikili trabzanımı örüyorum. Bunun tepesine bir kere. Arada 2 zincir. İki zincir. Bir. Ortadakine 2 kere. Sonuncuya bir kere. Şimdi şunun arkasından birlikte geçelim istedim. Bunu yine ben bakın şunu öne alıyorum. Şöyle elimle. Onun üstünden atlayıp hemen buradaki trabzanıma geliyorum. Aynı işlemi orada da yapıyorum. Bu burada bekliyor. Dönüşte onunla işimiz var yine. O zaman bunu da sonuna kadar ilerletelim. Başladığım noktaya kadar. Aradaki bakın buradaki 2 zinciri çekmemişim. Onu hemen fark ettim.
Aradaki zincir sayım burada hiç değişmiyor. Şurayı yatırdım size göstereyim özellikle diye. Orayı atlamışım. Bu son 4 taneyi de örünce 2 zincirimi çekip burada ilk örmüş olduğum ikili trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve hemen burada da yükselip aynı noktaya yine batarak yalancı trabzanımla ilkini örmüş olacağım. Bu bir. Burada zincir çekerek yükselebilirsiniz. Bu iki. Şimdi 2 tanesini burada ördüm. Beklesin. Dönüşte devam edeceğim ona. Buradaki yeşil ipimle olan kısma devam ediyorum. Burada bir zincir çekip bırakmıştım biliyorsunuz. Şimdi artık altta her ördüğüm tek trabzanın üstüne 2 tane ikili trabzan öreceğim. Şimdi burada hemen yükselip ilkini yalancı trabzanımı örüyorum. Burada el alışık olmayanlar dediğim gibi zincir çekebilirler. Bakın buraya geldim mi yine arkadaki trabzandan zincir çektiğim yerden geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Aynı noktaya batıp bir kere daha öreceğim. İlmeği çıkarttım. Bir kere çıkıp ikinciyi çıkmadan evvel arkadaki boşluğa batıp kaydırarak örmüş oluyorum. Ve yine 5 tane zincirim var. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki bir tane ördüğüm ikili trabzana geldim. Bir kere çıktım. İkinciyi çıkmadan evvel arkadan zincirin içinden ve ilmeklerden ipimi kaydırıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Aynı noktaya bir kere daha batıp diğer ikili trabzanımı da örüyorum. 5 tane zincir. Battım üstüne. Bir kere çıktım. İkinciyi çıkmadan evvel şu arkadaki boşluktan ikili zincirin içinden ve ilmeklerden şu şekilde çıkıyorum. Aynı işlemi bir kere daha tekrarlıyorum. Arkayı batmayı unutmadan 1 2 3 4 5 hepsini aynı şekilde ilerleyeceğim. Yine buraya geldiğimde de bunu öne yatırıp arkasından gelip buradaki trabzanın tepesine batacağım. İşlemim hep aynı. Yeşille son 5 zincirimi de çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanımın tepesine yeniden kaydırarak geliyorum. Ve burada yükselip bekleyeceğim. Çünkü diğer renkli örmeye devam edeceğim. Buraya geldiğimde ise 2 tane ikili trabzanımı örmüştüm. Şimdi burada bir tane daha trabzan arttırmam ve sayıyı 5 trabzana çıkartmam gerektiği için 3. trabzanıma 2 kere batacağım. Sonuncuya bir kere, sayım olacak 5. Arada 2 zincir. İlkine batıyorum. 1. İkinciye batıyorum. 2. 3. Ve üçüncüye bir kere daha batıyorum. 4. Sonuncuya bir kere batıp 5'e çıkartıyorum sayımı. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Aradaki zincir sayım hep 2. Beş tane trabzanları
Bir kontrol edelim ördükten sonra bütün yaprakların üstündeki sayımızı 5'e tamamlamış mıyız? Çünkü çok önemli ilerlememizde. Aradaki 2 zinciri çekiyorum. Daha sonra burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine geliyorum ve kaydırarak tığımın içinden çıkartıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp buradaki 1, 2, 3. trabzanı sayıyorum ve 3.'nün tepesine batıp önce bir yarım trabzan örüyorum. Daha sonra 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bir tane 3 kere de çıktığım, bir dolayıp 3 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Yeniden 2 tane ikili trabzan örüyorum. Aynı boşluğun içine son kez yarım trabzan örüp buradaki sayımı 7'ye çıkartıyorum. Daha sonra son beşlimin sonuncusunun tepesine gelip ipimi kaydırarak çıkıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve buradaki ilk trabzanın tepesine kaydırarak yine geliyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. 1, 2, 3. bacağı sayıyorum ve yarım trabzanımı örüyorum. Hepsini bir toplayarak. Tığın üstüne ipimi alıyorum. 2 kere ikili trabzan. Bir kere bir dolayıp 3 kere de çıktığım bir trabzan. Yeniden 2 tane ikili trabzan ve bir tane yarım trabzan sonuncusu oluyor zaten. Örüp buradaki son trabzanın, alttaki son trabzanın tepesinden kaydırarak çıkartıyorum ve 1, 2 tane zincirimi çektim. Buradaki ilk trabzana yeniden kaydırarak geliyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Hep artık aynı mantıkla son sırayı bu rengimle, yani yapraklarımı da aslında tamamlamış oluyorum. Son grubu da ördükten sonra hemen yine buraya kaydırarak geliyorum sonuncu trabzana ve 2 zincirimi çekip buradaki ilk başlarken kaydırma yaptığım noktaya geliyorum. Yeniden kaydırma yaparak bir de zincir çekip iyicene sıkıştırdıktan sonra artık bu renkle işim tamamlandı. İpimi kesiyorum. Bunu da güzelce arkadan gizleyeceğim. Ben onu gizlerim. Yeşille nasıl ilerlediğimizi göstermek istiyorum. Burada biliyorsunuz kaydırarak yeşili bırakmıştık. Şimdi bulunduğum noktada artık buradaki 2 tane trabzanı 3'e çıkartacağım. Bunun için de hemen şimdi yükseliyorum. Yine ben yalancı trabzanla yükseliyorum. Sizler dilerseniz zincirle yükselebilirsiniz. Şimdi ilk çıkışımı yaptıktan sonra arkadaki bu defa 2 tane, biliyorsunuz 2 zincirim var. Artık buralar hep 2 tane oldu ya. Bir alttaki beşliden gelen, bir yukarıdaki yaprağın yuvarlak kısmından gelen. Şöyle göstereyim size. Şuralarımız 2 tane oldu. Biliyorsunuz hepsinde. İkincinin içine batarak kaydırmayı yapacağım artık. Şöyle battım. İpimi çıkardım. İlmeklerin arasından da çıktım. Tığın üstüne yeniden ipimi alıyorum. İkinci trabzanıma batıp ikinci ikili trabzanımı örerken bir kere çıktım. Hemen aynı noktaya yeniden gidiyorum, kaydırıyorum ve ikinci trabzanın tepesine bir kez daha batıp üçüncü trabzanımı da şu aşamada yine arkaya geçiyorum.
ilmeği oradan çıkartıp ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Buradaki sayım artık 3 ve bu tarafta ise şu arkaya döndürdüğümüzdeki 5 zincir olan üst kısmına bir kere dolayıp 3 kere de çıktığım 5 tane üçlü trabzan örüyorum. Bakın şimdi. Şöyle tutayım. 1 2 3 bir doladım. Battım. 1 2 3 2 adet oldu. Bir doladım. 1 2 3 adet oldu. Yine bir doladım. 1 2 3 4 ve sonuncuyu örüyorum. 1 2 3 çıktım. Hemen tığımın üstüne ipimi alıyorum. Ön tarafa geliyorum. Buradaki ikili trabzanın tepesine batıp bir kere çıkıyorum. İkinciyi çıkmadan evvel şuradaki kısımdan ipimi geçiriyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki yine trabzanımın tepesine batıyorum. Bir kere çıkıp yine aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi aralarından çıkartıp üçüncüyü örüyorum. Ve yine aynı şekilde aynı noktadan ipimi çıkartıyorum. Bakınız bu şekilde ilerliyoruz. Tekrardan arkadaki 5 zincire 3 kere de çıktım. 5 adet trabzanımı örüyorum. Bu sırayı da bu mantıkla tamamlayalım. Bu sırayı da tamamladım. Son arkadaki 5 tane 3 kere de çıktığım trabzanımı ördüm ve buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve buradan sonra artık motifimizi kareye çevireceğiz. Bunun için de tabii ki bir köşeye ihtiyacımız var. Bu köşeyi örerken şöyle yapıyorum. Bulunduğum trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Siz zincirle yükselebilirsiniz. Daha sonra bu ortada kalan 3 trabzanın ortasında kalan trabzanın tepesine gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada 2 adet zincirim var. Tekrar aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Eğer eliniz çok sıkı ise, yani ördüğünüz trabzanların boyu kısa kalıyorsa, şurada benim köşenin içine doldurduğum toplamda 4, 2 burada 2 burada olan trabzanları bir dolayıp 3 kere de çıkabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Daha sonra buradaki 3. trabzanın tepesine de gelip bir ikili trabzan örüyorum. Ve hemen yanındaki boşluğa bir tane yarım trabzanımı örüyorum ve 11 tane sık iğne örmeye başlıyorum. 11 benim sayım. 11. 1 2 3 11 bu. Ve 11 ördükten sonra 11'in yanındaki trabzana bir yarım trabzan örüyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıp buradaki üçlü grubun ilk baştakine bir ikili trabzan, ortadakine gelip yine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum köşe oluşturacağım için. Arada 2 tane zincirim var. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Buradaki üçüncünün tepesine de bir tane ikili trabzan, hemen onun yanına bir yarım trabzan.
Sonra yeniden başlıyorum. 11 tane sık iğne örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11.yi ördükten sonra sırada yarım trabzanım var. Üçlülerin üstüne çalışmaya başlamadan evvel. Üçlüye geldim mi de yine bir tane ikili trabzan, ortadakine de köşeyi oluşturuyorum. İşte bu mantıkla diğer köşeleri de oluşturup başladığımız noktaya gelelim. Sona yaklaşıyorum. 10.'yu ördüm. Sırada 11. var ve burada üçlü grubu örerek başlamıştım. Yani yarım trabzanımı örmemiştim. Yarım trabzanımı örerek hemen yan tarafa kaydırarak geliyorum. Ve buradan itibaren hemen bulunduğum noktada yükselerek bir tane ikili trabzan örüyorum. Bulunduğum noktaya bu bir. Hemen yanına ikinciyi örüyorum. Onun yanına dördüncüyü örüyorum. Köşeye geldiğimde ise bir tane ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Yeniden köşenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonrasında yanına örmeye devam ediyorum. Bu köşedeki trabzanımla birlikte 8 tane ikili trabzan öreceğim. Her bir altta örmüş olduğum ilmeğin tepesine. Şimdi sayalım kaç olduk? 2, 4, 6, 7. 8.'yi de örüyorum. 8.'yi ördükten sonra ise 5 tane yarım trabzan örüyorum. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Ve hemen başlıyorum. 8 tane ikili trabzan daha örmeye. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Köşeye geldim 8. ile. Arada 2 zincir. Şimdi aynı mantıkla devam ediyorum. 8 tane ikili trabzan. Ay pardon, köşeye 2 yaptım. Köşeye tabii ki yapmayacağım. Hemen trabzanın tepesine. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tanesi hemen kontrolde edelim. 2, 4, 6, 8. Şimdi sırada 5 tane yarım trabzanım var. Bu mantıkla da başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Yani buradaki 5 tane yarım trabzanımı ördükten sonra yeniden 8 adet ikili trabzan. Mantığımız bu. Son kenarı da birlikte tamamlayalım istedim. 8 tane ikili trabzanımı ördükten sonra 5 tane yarım trabzanımda sıra. 3, 4 ve 5. Burada başlarken yukarı çıktığımda 4 tane ikili trabzanımızı zaten örmüştük. Geriye 4 tane ikili trabzanlık ilmeğimiz kalmıştı. Onu da örüyoruz hemen. Ve başladığım noktaya batıp kaydırarak ilmeğimi çıkarttıktan sonra güzelce kilitledim, sıkıştırıyorum ve ipimi burada kesiyorum. Motifimi de böylece tamamlamış oldum.
Şöyle göstereyim size hemen. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Çünkü dediniz ki sevgili dostlardan, takip edenlerden, Damla sen anlat lütfen. Ben de kırmak istemedim. Fikrinizi sormuştum. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Anlaşılır bir video olmasını umut ediyorum. Ve beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz diyorum. Her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Yaptığınız motifleri de benimle paylaşmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.